sokak daha görürüm. Bir ekmek bir selam, adımı rüzgar bilsin. Ben geçerim yavaş yavaş. Sınır damgaları, sınır damgaları. Bir başıma dünya, bir başıma yola. Sınır damgaları, sınır damgaları. Kalbim dolaşır, ben yürürüm sola sağa. Balkanlar bizim en rahat gidebileceğimiz yerlerden biri. İçinden bir ülke seçersin, uçağa atlar, 2-3 gün gezer, dönersin. Ama benim bu sefer biraz daha farklı bir fikrim vardı. Türkiye'den uçağa binip Arnavutluk Tiran'a geldim. Ve sonrasında bir daha uçağa binmeden Balkanları karadan geçmeye karar verdim. Otobüsle, otostopla, bazen yürüyerek, bazen hiç bilmediğim insanlarla aynı arabaya binerek. Yolculuğuma Arnavutluk'tan başladım. Kuzey Makedonya'ya geçtim, Kosova'ya gittim, Sırbistan'a gittim. Bosna Hersek'te inanılmaz tarihe şahit oldum. Sonra Karadağ'dan Adriyatik kıyısı boyunca tekrar güneye indim. Ve sonunda başladığım yere Tiran'a geri döndüm. Ve bu yolculuk boyunca sadece şehir değiştirmedim. Osmanlı'nın Balkanlardaki izlerini gördüm. Venedik'in izlerini gördüm. Yugoslavya'nın izlerini gördüm. Savaşın bıraktığı izleri gördüm. Şahitlik ettim. Farklı dinlerin, kültürlerin birbirine nasıl karıştığını gördüm. Mostar Köprüsü'nden atladım. Ve birkaç gün sonra kendimi yanlışlıkla Hristiyan hacısı olarak buldum. Bu yolculukta nerelere gittim, ne yedim, nerede ne yapılır, ne kadar para gerekir ve Balkanları böyle gezmek gerçekten mantıklı mı? Hepsini baştan sona anlatacağım. Her şey Tiran'da başladı. Arnavutluğun başkenti. Ve Balkanlara ilk kez geliyorsanız Tiran size biraz garip gelebilir. Çünkü şehir tek bir dönemi anlatmıyor. Bir tarafta Osmanlı ve Balkan geçmişinin izleri, bir tarafta İtalyan mimarisi, bir tarafta komünizm döneminden kalan beton yapılar, diğer tarafta ise yeni restoranlar, kafeler, gece kulüpleri ve modern binalar. Tiran bugün ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi. Ama benim için burası aslında sadece başlangıç noktasıydı. Çünkü asıl macera Tiran'dan çıktıktan sonra başlayacaktı. Tiran'da nereler gezilir? İlk durak Skanderbeg Meydanı. Ortadaki heykel Arnavutluk tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Skanderbeg'e ait. 15. yüzyılda Osmanlı'ya karşı Arnavutluk direnişinin sembolü haline gelen Skanderbeg ismi ülkenin birçok yerinde görüyorsunuz. Meydanda ayrıca Ethem Bey Camii ve Saat Kulesi gibi önemli yapılar da var. Tiran'da özellikle komünizm dönemini anlamak istiyorsanız Bank Art müzelerine bakabilirsiniz. Çünkü Arnavutluğun yakın tarihini anlamadan bugünkü Tiran'ı anlamak biraz zor. Enver Hoca döneminde ülke aşırı izolasyonist bir rejim altında yaşamış. Ve şehirdeki sığınaklar bunun en ilginç izlerinden. Gelelim Tiran'da ne yenir? Arnavutluk'ta ilk denenecek şeylerden biri tave kosi. Yoğurtlu, fırında pişmiş kuzu eti geleneksel bir Tiran yemeği. Sonra börek. Bunu zaten Balkanların her yerinde göreceğiz. Ama her ülkede biraz daha farklı hazırlanıyor. Bir de köfte, parkelse ve çeşitli ızgara etleri var. Tatlı olarak baklava ve kadayıf. Bir Türk olarak başka bir ülkeye gelip baklava, kadayıf, börek, köfte, ızgara etler yemek biraz tuhaf ama Türk mutfağıyla kıyaslandığında hepsinin kendi içlerinde ufak farklılıkları var. Gelelim merak edilen noktalardan birisi. Tiran bütçesi. Benim için hostel 10 euroydu. Basit yemekleri 4 euroya çözebilirsiniz. Kahve 1 euro. Şehir içi ulaşımı 1 euro ya da 2 euro mesafeye bağlı olarak. Ben bir backpacker'ım, gezginim. O yüzden fazla lüks bir yerlere gitmedim. Benim günlüğüm aşağı yukarı 25 euro filandı. Ama siz eğer Tiran'ı lüks bir şekilde gezmek istiyorsanız, çok lüks bir yerlerde yemek yiyip lüks alışverişler yapmak istiyorsanız, alışverişten kastım hani kahvedir, yemektir, günlüğünüzü 40 euro olarak değerlendirebilirsiniz. Benim burada uzun kalma gibi bir niyetim olmadığı için kuzeye doğru yolculuğuma devam ettim. Kruje. Eğer Tiran'a geldiniz, sıkıldınız, başka bir şey yapmak istiyorsunuz, ekstra bir gününüz varsa buraya gelebilirsiniz. Çünkü burası Arnavutluk tarihinin en önemli noktalarından biri. Kruje, Skanderbeg'in Osmanlı'ya karşı direnişinin merkeziydi. Burada bir kale var. Kaleye çıkıyorsunuz. Eski çarşıları geziyorsunuz. Osmanlı döneminin izlerini görüyorsunuz. Yani
Bu şehirde Arnavutluk milli tarihi, Osmanlı tarihi karışık bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu yüzden Tiran'dan günübirlik yapılabilecek en mantıklı rotalardan birisi bence burası. Benim yolculuğumda şehir hayatı yavaş yavaş geride kalıyordu. Tiran'dan kuzeye doğru çıktım. Kurbin, Milot. Ve burada seyahatimin ana ulaşım yöntemlerinden biri olan otostop devreye girdi. Otostopun en güzel tarafı aslında ücretsiz olması değil. Bir insanın arabasına biniyorsunuz, tabii dururlarsa. Nereye gittiğini bilmiyorsunuz o adamın. Bazen dil olarak anlaşamıyorsunuz. Bazen 5 dakika anca konuşabiliyorsunuz. Bazen yarım saat. Ama o insan sizin seyahatinizin bir parçası haline geliyor. Ben de Balkanlar boyunca bunu defalarca yaşadım. Yolculuğum Kuzey Makedonya'ya doğru devam etti. Arnavutluk'tan çıkıp Kuzey Makedonya'ya doğru ilerlerken coğrafya değişmeye başladı. Ve aslında Balkanların en güzel taraflarından biri burada ortaya çıkıyor. Ülkeler birbirlerine çok yakın ama tarihleri inanılmaz karmaşık. Roma, Bizans, Osmanlı, Yugoslavya ve bugün bildiğimiz bağımsız devletler. Yani bazen 100 kilometre gidiyorsunuz ve bir anda bambaşka bir kültürün içine giriyorsunuz. Sonunda Ohrid'deydim. İlk gördüğümde şehirden önce gölü fark ettim. Ohrid Gölü Balkanların en eski göllerinden biri ve çevresinde tarihi alanlar nedeniyle bölge hem doğal hem de kültürel açıdan inanılmaz önemli. Ohrid tarihi boyunca Roma ve Bizans dünyasıyla bağlantılı olmuş. Osmanlı döneminde de şehir önemli bir merkez olarak kalmış ve camiler, çarşılar, diğer yapılar şehrin dokusuna eklenmiş. Ama bugün Ohrid'e baktığınızda özellikle Ortodoks mimarisinin çok daha güçlü olduğunu görüyorsunuz. Hatta Ohrid Gölü'nden haç çıkarma diye bir etkinlik yapılıyor. Yılın belli bir tarihinde Ohrid Gölü'ne bir haç atılıyor ve Ohrid'deki halk o haccı gölün dibinden çıkarmaya çalışıyor. Gölden çıkaran genç kapı kapı dolaşıp para, bağış gibi maddi değeri olan ödüller kazanıyor, hediyeler alıyor ve bu etkinlik her yıl tekrarlanıyor. Gelelim Ohrid'de ne yapılır? İlk olarak Sveti Johan Kaneo. Gölün kenarında kayalık üzerinde duran o meşhur kilise. Sonra Emanuel Kilisesi. Buradan gölü ve şehri yukarıdan görebiliyorsunuz. Kısa bir yürüyüş rotası var. Herkes rahatlıkla çıkabilir. Sonra antik tiyatro ve Eskişehir. Ohrid'de yapılacak en güzel aktivite sokaklarda kaybolmak. Daha sokaklarda yürüyün, göl kenarına inin, bir kahve alın, acele etmeyin. Ohrid aceleyle gezilebilecek bir şehir değil. Ohrid'i sevmek, anlamak istiyorsanız Ohrid'de vakit geçirmeniz gerekiyor. Gölün kıyısında bir restoranda oturun. Güzel deniz mahsulleri olan bir makarna yiyin. Güzel bir kahve için Ohrid'i içinize çekin. Ohrid'i hissedin. Şu an Ohrid'deyim. Kiliseye doğru çıkacağım. Buralarda bir sürü aşk kilitleri var. Nişanlıza katılamıyorum ama bu kilit sizin için. Özbekli Şerife. Umarım hep mutlu olursunuz. Ohrid'de ne yenir? Burada özellikle Ohrid alabalığı deneyebilirsiniz. Deniz mahsullü makarna deneyebilirsiniz. Sonra tavke grave gibi bir şey. Makedonya'nın meşhur kuru fasulye yemeği. Ajvar, kebap, çina, börek ve kahve. Yani Türk mutfağına alışkın biri için yemek konusunda çok büyük bir yabancılık çekmeyeceksiniz. Ohrid'de bütçe. Yine benim konaklamam 10 euro civarıydı. Yemekleri 5 euro olarak, 10 euro olarak düşünebilirsiniz. Kahve 1 euro. Benim için 30 euroluk bir bütçeydi. Siz yine Tiran'la aynı şekilde düşünebilirsiniz. Benim yaptığım gibi siz de bir tekne turuna çıkarsanız 60 euro olarak düşünebilirsiniz günlüğünüzü. Buradan Peştani'ye devam ettim. Ohrid'den sonra gölün doğu tarafı burası. Burada şehir atmosferinden biraz daha uzaklaşıyoruz. Göl, dağ, küçük yerleşimler ve daha sakin bir atmosfere giriyoruz. Eğer Ohrid'in kalabalıklığından bunaldıysanız ya da herkesin gittiği yerden biraz daha farklı yerlere gitmek istiyorsanız burası gibi küçük yerleşimler sizin için iyi bir alternatif olabilir. Ben Ohrid'den sonra Liubanista gibi bir yere doğru devam ettim. Burası da yine gölün daha doğal taraflarından. Özellikle yaz aylarında göl kenarında vakit geçirmek isteyenler için güzel bir yer. Ama benim için burada mesele tatil yapmak değildi. Benim rotamın üstündeydi. Buradan da
Struga'ya devam ettim. Struga coğrafi olarak çok güzel bir yer. Ohrid Gölü'nün suyu burada Dirin Nehri'ne doğru devam ediyor. Yani gölün şehirden çıkıp nehre dönüştüğü noktayı görebiliyorsunuz. Struga Ohrid'e göre daha sakin bir yer. Göl kenarında yürüyebilirsiniz. Nehir kenarında oturabilirsiniz. Daha yerel bir atmosfer görebilirsiniz burada. Yerellerin takıldığı klaplar var. Yani klap demek tam doğru olmaz. Beraber şarkı söyledikleri, oyun oynadıkları yerler var. Halaya benzer bir şey çekiyorlar. Çok dikkatimi çekti benim. Aslında kültürlerimiz çok yakın. Rahatlıkla buradaki insanlarla kaynaşabilirsiniz. Struga'da insanlarla halaya benzer bir şey çektim. Beraber şarkılar söyledik bağıra bağıra. Göl kenarında çay bahçeleri var ama canlı müzik gibi DJ'lerin olduğu yerler var. Hardcore DJ'li kafeler var. Kafe diyorum özellikle, club değil, kafe ama DJ setleri var kafenin içinde. Yani benim için Struga Ohrid'den çok daha güzeldi. Hiç beklemiyordum. Ohrid daha canlı bekliyordum ama tam tersi çıktı. Struga'ya gelen birkaç arkadaşımla görüştüm. Onlar için de tam tersiydi. Birazcık size bağlı, insanın kendisine bağlı diyebilirim burası için. Struga'dan sonra tekrar yollara çıktım. Lipras taraflarına geçtim. Artık turist rotasının iyice dışındaydım. Bence otostopla ya da otobüsle seyahat etmenin en güzel taraflarından biri de bu. Normalde Google'a Lipras'da ne yapılır deyip buraya bakıp gelmezsiniz. Ama yolunuz buradan geçiyorsa görüyorsunuz. Bir kahve içiyorsunuz, insanları izliyorsunuz, sonra yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Ve seyahatin asıl hikayesi bazen tam olarak böyle küçük yerlerde oluşuyor. Oluşmadı bu arada. Yani bomboş bir yer. Gelmenize de gerek yok. Sonraki durak Gosti var. Burada Kuzey Makedonya'nın çok kültürlü yapısını daha net görmeye başlıyorsunuz. Özellikle ülkenin batısında Arnavut nüfusunun yoğun olduğu bölgeler var. Bu yüzden Makedonca tabelaların yanında Arnavutça isimler de görüyorsunuz. Balkanlarda sınırları geçtikçe kültürün bir anda değişmediğini burada çok net görebiliyorsunuz. Kültürler aynı ya da çok benzer. Tabelalarda 2-3 farklı dilin bir anda yazdığını görebiliyorsunuz. Çünkü sınırlar bu insanlar için sadece harita üzerinde işaretli şeyler. Dediğim gibi yolculuk yapıyorsunuz. Gosti var Üsküp hattında. Tetova'da önemli bir durak. Özellikle Alaca Camii var burada. Alaca Camii dış cephesindeki renkli süslemeler nedeniyle Makedonya'daki en sıra dışı Osmanlı eserlerinden biri. Burada Osmanlı mimarisinin sadece klasik taş cami şeklinde olmadığını görüyorsunuz. Üsküp'e gelmeden önce Matka Kanyonu'na uğradım. Şehrin hemen dışında çok güzel bir doğa alanı. Kanyon boyunca yürüyebilirsiniz. Tekneye binebilirsiniz benim gibi. Mağaralara girebilirsiniz ve şehirden uzaklaşmadan doğanın içine girebilirsiniz. Benim içinse bu yolculukta güzel bir nefes alma noktasıydı. Matka Kanyonu hakkında size birkaç ipucu vermem gerekiyor. Matka Kanyonu'nda nehirde tekne turu yapacaksanız 2 farklı yer var. Uzaktakine gidin her zaman. Yakındaki bir Türklere karşı birazcık değişik, hoş olmayan tavırlar sergiliyor. Uzaktaki olan daha iyi, fiyatları da daha iyi, tekneleri de daha iyi. Deri koltuklu büyük tekneler. İşe yakın olan tekne turu yapan kişiyi seçerseniz yanınızdan çok daha lüks, çok daha fotoğraflarda güzel çıkan teknelerin geçtiğini görürsünüz. Ve denk gelir de sorarsanız sizden daha ucuza turu kiralamışlardır. O yüzden uzaktakine gitmeniz her zaman daha iyi. Buraya gelirken yanınıza su, yiyecek, çerez, bir şeyler almayı unutmayın. Çünkü burada fiyatlar biraz pahalı. Burada güzel magnet satan yerler de var. Özellikle uyarayım. Matka Kanyonu'nda telefon çekmiyor. Sinyaller çok zayıf. Yerel
İsim kart da kullansanız, kullanmasanız da e-sim de kullansanız fark etmez. O yüzden yanınızda nakit para bulundurun. Magnetlere 50 sentten fazla para vermeyin. Her türlü pazarlık atarsınız burada. Çünkü bu insanlar zaten pazarlığa alışmış. O yüzden yüksek yüksek fiyatlar çekiyor. Fazla ısrarcı olmayın. Bu sefer de sizi dükkandan kovabilirler. Sonra Saraycı üzerinden Üsküp'e doğru ilerledim.